Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte Elliott yöntemini kullanaraktan bu sefer de altını yorumlayacağız. Altında özellikle düşüş bitti mi? Düşüş seviyesi hangi seviyelere kadar olabilir? Hep birlikte burada Elliott teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Öncelikle burada verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Bunları bilerekten sizlerin de kendi yatırımlarınıza yön vermenizi özellikle rica ediyorum. Evet, Elliott yöntemiyle altının onsuna baktığımız zaman sevgili dostlarım, altının onsunda bizlerin şurada birinci dalga hareketi, aşağı ikinci dalga hareketi. Buraları gene 1-2 olarak işaretleyebiliriz sizlerle birlikte. Buradan üçüncü dalga hareketinin altının onsunda bu şekilde ve dördüncü dalgayı da bu şekilde işaretlediğimiz zaman beşinci dalga boyununda altının onsunda tamamlanmış olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Elliott dalga teorisine baktığımız zaman şekiller her zaman düz bir çizgi şeklinde bu şekilde yukarı doğru yükselişler görmeyebilirsiniz. Bunlar gayet yapısal şekillerdir sevgili dostlarım. O yüzden dalga boylarını bulurken de özellikle 1 ve 4, 2 ve 4, 1, 3 ve 5 bunların geçtiği trend yönleri hesaplanmaları sizler açısından da faydalı olacaktır. Evet, şimdi bizler 5. dalga boyundaki yükselişi altının onsunda şurada 2075 dolar seviyesinde tamamlamış durumdayız. Burada 5. dalga bitişinden sonra arkadaşlar düzeltme dalgalarının geldiği yerler. Bu dalga boylarının da geçtiği ilk düzeltme seviyesi A şeklinde işaretliyoruz ve ikinci tepki yükselişinin olduğu bölgede bizler için B bölgesi şeklinde işaretlediğimiz bir alan. Şimdi bizler Elliott teorisine göre C dalgası düzeltmesi içerisindeyiz. Bakın şuradaki alan bizler için bir C dalgasının düzeltme seviyesi olduğunu altının onsunda gösteriyor. Şimdi C düzeltmesinin bittiği nokta Elliott'a göre arkadaşlar buradaki A ve B aralığı alanı kadar olması lazım. Yani şuradaki alan kadar bir düzeltmede C bölgesine doğru altının onsunun yapması lazım. Burada baktığımız zaman bu seviyemiz bizler için altının onsunda 1618 dolar seviyesinde altının onsundaki bu C düşüş dalgasının bitmiş olabileceğini bizlere gösteriyor. Şimdi buradaki tepki yükselişi hangi seviyeye kadar olabilir? Buradaki tepki yükselişi de altının onsunda baktığımız zaman arkadaşlar bir 1800 dolar seviyesine doğru burada altının onsunda bir yukarı yönlü tepkinin gelebileceği Elliott analizine baktığımız zaman görebiliyoruz. Şimdi burada 1600-1595 dolarlar seviyesinde altının onsunun tutunup tutunamayacağı bizler için önemli. Eğer ki C dalgası bu 1618 dolarlar seviyesinde altının onsunda bittiyse ölçümlerimize göre de buradaki seviyenin takribi olarak 1595-1618 aralığında bitmiş olabileceğini yatırım tavsiyesi olmadan bizlere gösteriyor bu hareket. Buradaki şimdi tepki yükselişinin devamını sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Özellikle altın tarafında olan sevgili dostlarımız buradan yukarı yönlü artık 1800 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda bir yukarı yönlü hareketin gelebilirliği de yüksek. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Özellikle altının onsunu takip eden sevgili yatırımcılarımız için. Altının onsunun analizi bizler için önemli. Çünkü altının onsu ve dolar Türk lirasından ikisinin karışımından da biliyorsunuz gram altın fiyatları belli oluyor. Şimdi birazdan sizlerle birlikte gram altın tarafına da geçeceğiz. Oradaki Elliott yöntemini kullanaraktan gram altında da belli bir seviyeyi bulmaya çalışacağız. Şimdilik altının onsundaki son durum Elliott'a göre bu şekilde. 1600 dolarlar seviyesinde C düşüş düzeltme dalgasının tamamlanmış olabileceği ve buradan 1800 dolarlara doğru tekrardan yukarı yönlü bir hareketin altının onsunda başlayabileceğini şimdilik söyleyebiliriz. Evet, gram altın tarafına da sizlerle birlikte bakalım. Gram altındaki son durum ne şekilde? Gram altın tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım gram altında pek hoşuma gitmeyen hareketler oldu. O yüzden gram altın tarafında dikkatli olmakta fayda var. Gerçi gram altın tarafına Elliott yöntemiyle baktığımız zaman hem dolar bazlı hem ons bazlı gram altın tarafındaki fiyat belirlendiği için buradaki Elliott analizi bizleri yanıltabilir. Bizler onun için de videoyu tam olarak izlemeniz benim için ve sizler için de iyi olacak sevgili dostlarım. Çünkü
bazı kritik noktalar var. Sizlerle birlikte gram altında onu da değerlendireceğiz. Şimdi gram altın tarafında 2018 yılından gelen yükselişle şurada bir birinci dalga oluşumu ve şurada bir ikinci dalga oluşumunu baz alacak olursak arkadaşlar, üçüncü dalganın oluştuğu yer şu bölge ve dördüncü dalgayı da şu bölge olarak işaretleyecek olursak, buradaki beşinci dalga boyutunun gram altında 1060 TL civarında bitmiş olduğunu görüyoruz. Artık buradan sonrası bir düzeltme süreci içerisine girmiş. Bu düzeltme süreci içerisinde de A düşüş dalgasını yaptıktan sonra yukarı yönlü B düzeltmesini yapmış sevgili dostlarım. Orada da gene bir ikili tepe oluşumu mevcut gördüğünüz gibi. Burada genellikle 5. dalganın bittiği seviyelerde ters omuz baş hareketleri de meydana geliyor. Şimdi grafik üzerinde zaten sizlerle birlikte bunu da burada işaretleyeceğim. Şimdi ilk etapta şuradaki C düşüşü gerçekleşecek arkadaşlar. Buradaki C düşüşü de A ile B arasındaki mesafe kadar olabilir. Bu da gram altında 800 TL'ye kadar bir düzeltme sürecinin yaşanabileceğini bizlere gösteriyor. Elliott dalga teorisini kullandığımız zaman buradaki düşüşün C düzeltmesi şeklinde gerçekleşmesi halinde gram altında 800 TL'ye kadar bir düşüş süreci sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Fakat konjonktürel gelişmelere, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştaki biliyorsunuz arkadaşlar olaylara baktığımız zaman Rusya'nın kimyasal kullanabilirim tehdidinin üzerinden bu da gene gram altındaki bu yapının bozulabilir olduğuna yönelik işaretleri bizlere sunuyor. O yüzden illa buradaki hareketin bir 800 TL civarına kadar bir C düzeltmesi şeklinde olabileceğini öngörmekte şimdilik erken. Bunun nedenleri arasında şimdi sizlere bazı yerleri göstereceğim. O yüzden stop olmamız gereken yerleri de göstereceğim. Çünkü oranın altındaki sarkmalarda bizi gerçekten gram altın 800 TL civarına doğru bir düzeltme süreci içerisine sokabilir sevgili dostlarım. Evet, şu Elliott analizini bir sizlerle birlikte kaldıralım. Hemen başka bir konuya sizlerle birlikte geçelim. Evet, şimdi bu düşüşün gram altın tarafında neden hoş olmadığı şeklindeki konumuza gelecek olursak, şuradaki oluşum benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ne olursa olsun ben sizlere bunu söylüyorum. Burada bir ters, burada bir obo oluşumu var. Bakın omuz, baş, omuz hareketi görülmüş ve bu hareketin de arkadaşlar boyun seviyesi gram altın tarafında aşağı yönlü kırılmış. Bu hafta gram altın için özellikle önemli bir hafta olacak. Çünkü bir hafta bu omuz baş omuzun altında gram altın tarafında kapanış gelmiş. Yani 2 hafta biliyorsunuz bu seviyelerdeki bir kapanış görülmesi halinde bunun düşüşün teyidi anlamı taşıyacağından dolayı buradaki hareket aşağı doğru evrilebilir sevgili dostlarım. O yüzden gram altın tarafında dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bakın burada bizler için omuz baş omuz mesafesinin kırılması buradaki hareketin ilk etapta bizi getirebileceği alan, şöyle hesaplayacak olursak aşağıda 942, yukarıda da 1060 seviyesi mevcut. 1060 arkadaşlar, 942, bunu da gene hesaplayacak olursak da gram altındaki aşağı yönlü düşüşün daha devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden gram altın tarafında da dikkatli olmakta fayda var diye ben düşünmekteyim. Sizlerin de dikkatli olması gerektiği yönündeki düşüncem hala geçerliliğini korumakta. Burada şimdi aşağıda 942 bizler için önemli bir destek konumunda arkadaşlar. Yani ilk stop bölgemizi bu 940 seviyesine koyabiliriz sizlerle birlikte. Bunu tam alalım çünkü önemli olacak bu seviye. Evet, şöyle tam olarak baktığımız zaman buradaki desteğin 942 seviyesinden geçtiğini hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Buradaki 942 aşağı yönlü kırılır ise de bizler İlk etapta sizlerle birlikte 890 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketin devamını izleyebiliriz. Yani burada bizler ilk etapta şu 942 işaretleyip onun altında da şuradaki destek olan bölge, orasını da 890 olarak kendimize bir destek bölgesi olarak işaretleyebiliriz. Ve buradaki hareketle 800 TL'ye kadar gram altını aşağı yönlü çekebilir. O yüzden dikkatli olun. Buradaki kırılım gerçekten önemli. Buradaki kırılım bizleri bir C dalgası düzeltmesine doğru gram altında götürecek hareketi de başlatabilir arkadaşlar.
O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gördüğünüz gibi tam buradan bu omuz formasyonu aşağı yönlü kırılmış durumda. Yani şuradaki trend çizgisini aşağı yönlü kırmış durumda. Şimdi beni dikkatli olarak dinleyin dememdeki amaç, aylık grafiği açacağım. Aylık grafikte daha net bir şekilde sizler de göreceksiniz. Buradaki hareketin 800 TL'ler civarına doğru gelme olasılığının da az olma ihtimali mevcut. Şimdi aylıkta gene baktığımız zaman bu grafik üzerinde 8'lik EMA'yı görüyorsunuz. Bakın şuradaki geçen trend çizgisi. Bunu görüyorsunuz, EMA çizgisini. Geçmişte baktığımız zaman arkadaşlar bu EMA çizgisi her zaman bir gram altın tarafında alım fırsatı olarak görülmüş ve bu trend çizgisinin altında kapanışlar olsa da gram altın tarafının kalıcı olamadığını sizlerle birlikte görüyoruz. Bakın daha 2016 yılından beri burada daha geriye çekebilir miyiz bunu bakalım. Evet, 2013 yılına kadar bir grafiği ufalttığımız zaman buradaki EMA değerinin altında, gram altında kapanış olmamış. Yani olsa bile bu bir alım fırsatı olarak gram altında bir fırsat şeklinde değerlendirilmiş. Ve hatta şurada baktığımız zaman 3 ve 4. dalganın olduğu yerde bir günlük, bir aylık kapanış yapmış olsa da ikinci aylık kapanışını gene yeşil mum şeklinde yapıp buradaki EMA'nın üstüne doğru gram altında hareketler görülmüş. Yani bizler için uzun vade özellikle gram altın takip eden arkadaşlarımız için şuradaki değer çok önemli olacak. Buradaki değerin geçtiği alanda arkadaşlar gene bizler için 942 bölgesinden geçiyor. Sizler de dikkatli bir şekilde kendinize bu 942 seviyesini baz alabilirsiniz. Tarihte geçmişe doğru baktığımız zaman bu EMA'nın altında bir kapanış görülmediği ve 942 seviyesinde de yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir alım fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir diye düşünmekteyim ben sevgili dostlarım. Fakat bu aşağı yönlü kırılır ve burada kapanışlar gelmeye başlar ise de arkadaşlar TL'ye geçip aşağıdan alım fırsatı şeklinde değerlendirmekte de fayda olacağı kanısındayım. Bu da aşağı yönlü hareketlerde bizler için bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 942 kırılmadıktan sonra, bakın bunun altında kapanış olmadıktan sonra tekrar söylüyorum. Bu EMA'ya göre hep bu değer gram altında bir alım fırsatı şeklinde gelmiş. Biz de burada bu 942 seviyesinin altında bir kapanış olmadıkça bir demin yaptığımız Elliott çalışmasının da bir çöp niteliği taşıyabileceği kanısına varabiliriz. 942 dediğim gibi tekrar da ediyorum ama önemli bir seviye. Bunu da sizlere çünkü burada üstüne basaraktan söylüyorum. Bunu bir yere nota alın. En önemli seviyemiz 942 ve bunun seviyenin altında bir kapanış olmadıkça şuradaki trend çizgisinin üzerine atıp atamayacağı önemli olacak. Bu ay itibariyle buradaki trend çizgimizde 990 civarından geçiyor aylıkta baktığımız zaman. Aylık kapanışlarda 990 üzerine atabilir isek haftalıkta da hemen bakalım. Haftalıkta da bizler için bir 1000 TL seviyesi önemli arkadaşlar. Haftalıklarda 1000 TL bakın şuradan geçen seviye. Bu 1000 TL seviyesi üzerine gram altının atması şart ki tekrardan düzelebilsin. Aşağıda en önemli 942 bölgesi bizler için önemli bir destek. Buraya değmesi durumunda alım fırsatı olarak da değerlendirilebilecek EMA stratejisine göre alım fırsatı şeklinde değerlendirilebilecek bir alan. Fakat dikkatli bir şekilde bu 942 seviyesi üzerinde tutunup tutunmayacağı kontrol edilecek. Kırılırsa buradaki o zaman Elliott teorisi çalışır ve düşüş 800 TL'ye kadar gram altında aşağı yönlü hareketi başlatabilir sevgili dostlarım. Yukarıdaki direnç de bizler için hala 1060 TL civarından geçen direnç. Bu direncin kırılması durumunda da yukarı yönlü hareket tekrardan 1147 seviyesine doğru kendini devam ettirecektir. O yüzden dikkatli olunması gereken bir hafta ve dikkatle takip edilmesi gereken formasyonların olduğu bir hafta olaraktan düşünüyorum. Fakat genel duruma baktığımız zaman olumsuz seyrin devam ettiğini de maalesef ki sizlere buradan söylemek zorundayım. Her ne kadar da hoşumuza gitmese sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte ons altın ve gram altın değerlendirmesi yaptık. Teknik analiz olarak Elliott ve EMA değerlerine geçmişe yönelik grafiklerine bakıp yorumlamaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi videonun altına yorum şeklinde yazarsanız beni memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.